Ülkemizde genç, diri, canlı insan manasına geliyor. Seyyidina Hazreti Musa'ya refakat eden de o da feta tabiriyle yine fütüvet vurgusunda bulunularak anlatılıyor. Hazreti Ali'nin o ünvan ile yad edilmesi bazıları tarafından onun şayanı takdirle karşılar, alkışlarız aynı zamanda. Belki devri Risalet Fenayi'de daha niceleri insanlığın iftihar tablosunun sağında, solunda, önünde, arkasında, dört bir yanında. Evet, geçen de bir manzumede ifade edildiği gibi senin musabına hep imrendim. Hep imrenilecek insanlardır. Fakat yani o meseleleri sadece tarihi birer vakı olarak böyle görme, duyma, bilme ve ifade etme meselesi değil de esasen insanın içinde çok ciddi o çerçevede olma arzusunun oluşması. O da sürekli insanın her gün dünyaya daha farklı bir göz açmasıyla, daha farklı bir dirilişiyle alakalı. Ancak öyle olabilir yani. Yani her gün bir kere daha imanını yenilemek. Ceddidu imaneküm bi la ilahe illallah. Sahabi felsefesiyle Teala nü'min saaten. Gel hele şöyle bir saat yeniden seninle iman edelim mevzu. Böyle taklide gördüğümüz şeylere bağlı yaptığımız ibadet-ü taat, evrad-ü eskar, hatta bizim tefekkür zannettiğimiz, tedebbür zannettiğimiz, bakma etme filan, esasen bunlarla çok bir yere varılamaz. İnşallah varanlar vardır yani. Okuyup ettiği, anlattığı şeyler. Bir burada tehlikeli bir şey de antiparantez. İnsan okuduğu, ettiği şeyler, yazdığı, çizdiği şeylerle esasen başkalarına bir şey anlatma gafleti içine düşebilir. Sanki kendisi müstahni gibi ondan. Mesela tekvini emirleri hallac eder. Tahlillere, terkiplere tabi tutar. Fakat bununla başkalarına ders verme gayreti içinde bulunur. Esas bütün mesele insanın kendine yönelik olması, kendini bir mercek haline getirmesi, kendisini bir mirsat haline getirmesi, başkalarına bakarken bir yönüyle kendini bir gözlük gibi kullanması lazım. Mesele inanılan şeylerin tabiata mal edilmesi. Bunun için de belki sürekli tedebbüre, teemmüle, tefekküre ihtiyaç var ama fakat bütün bunlarda esasen başkalarına bir şey anlatıyor gibi değil de esasen bunlar bana göre şeyler yani. Bugün yeni bir şey daha. Mesela kulakla alakalı, özür dilerim. Kulakla alakalı bir şey. Bugün o kulak merceğiyle esasen imanını bir kere daha gözden geçirme. Külliyatta esasen bu meselelere böyle ayrı ayrı temas edildiği gibi. Gözden bahis mevzu yapıldı. İşte Gazali İhyası'nda diyor yani. Tabakalarından, 6 tabakasından bahsediyor. Gelin bunu bir analiz edelim. Bir kere daha bir de göz merceğiyle esasen imanımızı kontrol edelim. Bir de o zaviyeden bakalım. Onu bir rasathane gibi yapalım. İmanımıza o zaviyeden bakalım demek. İmanı canlı tutabilmek için sürekli onu besleyen bazı şeylerin olması lazım. Yoksa ülfet ve ünsiyetle o şekle inkılap eder, surete inkılap eder. Böyle namaz diye yatar kalkarsınız, oruç diye aç durursunuz, haç diye bir seyahata gidersiniz, çıkarsınız. Bunların hiçbirini de hafife almıyorum yani, bir şey ifade eder bunlar. Fakat bir şey ifade etmesi bence onu müptedilere emanet etmek lazım. İşin mebdeinde daha bu işe ilk adımı atanlar, o ilk basamaktır, evet doğru, oraya adım atmaları lazım. Fakat senelerce bu işin içinde böyle tepinip durma gibi bir tabir geldi dilime de bu başkalar için kullanılır. Tepinip durduğu halde hala böyle besatetten sıyrılamamış, hala taklitten sıyrılamamış, hala ülfetten sıyrılamamış, hala Allah aklına geldiği zaman burnunun kemikleri sızlamıyor, Peygamberimiz aklına geldiği zaman burnunun kemikleri sızlamıyor, hel min mezid diyemiyor, Allah'ım daha yok mu diyemiyor yani.
hakikaten zat-ı üluhiyeti hazır ve nazır görüyor gibi olsa, hazır ve nazır duyuyor gibi olsa, baktığı her şeyde onun tasarrufatı sübhaniyesini temaşa etmeyle, arkasında efali ilahi, esma-i ilahi, sıfatı sübhaniyeyi temaşa ediyor gibi olsa, adımını atarken hep dikkatli, o beni görüyor mülahazıyla atsa, fakat bunlara kanaat etmemeli. Daha yok mu demeli, hep sürekli onun üzerine bir şey koymalı. Zannediyorum imanın temelden bir sarsıntı yaşandığı dönemde esas gerçek fütüvet bu mevzudadır. Yani bir dönemde insanlar İstanbul fethine gidebilirler, Viyana fethine gidebilirler. Yine işin arkasında derin bir iman vardır esasen. Mücahit olma, fatih olma mülahazası vardır. Cenab-ı Hak o mülahazayla gitmişlerse onlar niyetlerine göre Cenab-ı Hak lütfeylesin. Fakat günümüzün problemi esasen iman problemi olduğu için esas. Bugün sürekli böyle imanda her gün sabah bir yenilesek, öğlende bir kere daha yenilesek, akşamda bir kere daha yenilsek, 5 vakit namazda bir kere daha yenilesek, ayakta dururken bir kere daha duysak Rabbimizi, rükûa giderken bir kere daha tir tir titresek, secdeye varırken orada bir kere daha tir tir titresek, buna ihtiyaç var. Eskilerin ifadesiyle eşeddi ihtiyaç ile buna muhtacız. Çünkü iman bu asırda, bu çağda temelinden sarsıldığından dolayı zannediyorum esas yiğitlik o mevzuda olacaktır. Yani iman mevzunda olacaktır. O olunca zaten öyle imanlı bir fütüvete bir yönüyle bakan, vabeste bulunan şeyler belki kendi kendine halledilecek. Ben duydum, ettim bunu. Bir yönüyle içtenleştirdim, tabiatıma mal ettim, onun bir derinliği haline getirdim. Bunu artık böyle yeme, içme, kendi hesabıma yatma veya başka beşeri ihtiyaçlarımı yerine getirme ölçüsünde tabiatımın bir gereği olarak kabul ediyorum. Nasıl olur bu? Ben bunu başkalarına duyurmazsam. Ayıp olmaz mı bu? Böyle güzel bir şeyi. Rabbimi bu ölçüde başkalarına tanıtma mevzuunda şu tabii şeylerim gibi ben de onu tabii olarak esas kabul edip başkalarına anlatma. Bu da halli olur, temsilli olur esasen. Sözle değil yani. Ben zannetmiyorum. Yani söz, halim ve temsilin bir yönüyle dili olmuşsa müessir olmuştur. Yoksa esas müessir olan haldir, üzerinde durulabilir, durulmaya değer ve temsildir esasen ve insanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem en müessir yanı da belki onun aldığı o mesajları kendi tabiatına mal ederek bir mirat-ı mücella gibi etrafa aksettirmesiydi. Yukarıdan gelen şeyler, namütenahiden gelen şeyler o mirat-ı mücellaya aksetmek suretiyle esasen çevreye aksediyordu. Efendim, ne oluyor? İzâ ru'iye zükirallah. Görüldüğü zaman Allah hatırlanıyor. Sürekli öyle bir tavrı var ki onun böyle tavrına bakınca diyorsunuz bu Allah karşısında duruyor gibi duruyor. Şekil değil yani, söz değil. Müslümanlık adına destanların kesildiği fakat canına okunduğu, ırzına geçildiği bir çağda yaşıyoruz. Evet, bu tabir belki galiz oldu. Ben Müslümanım diyenler esasen Müslümanlığın namusuna dokundular. Müslümanlığı yerle bir ettiler bunu. Oyuncak haline getirdiler. Çocuk oyuncağı halinde, bilyası halinde bence onunla bir yerlere varmak istediler. Bir yarışı onunla gerçekleştirmek istediler. Bir ipi onunla göğüslemek istediler. Onu kullandılar. Ayaklarının altına aldılar onu. Böyle bir dönemde sabah bir iman yenilemesi, kuşlukta bir iman yenilemesi, salat-ı duha ile öğlende bir iman yenilemesi, ikindide yeniden bir iman yenilemesi, ceddidu imanekum bi la ilahe illallah. Mabudu bil hak, maksudu bil istihkak odur. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur, elçisidir. Bize ondan gelen mesaj budur. Fütüvet, kerem, esas bir yönüyle herkese ikramda bulunma hali. Kerim Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden, mükrim de Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. Biri başkalarına ikram eden manasına geliyor, biri zatında esasen ikram etme esas
zat-ı ülûhiyetin muktezası manasına geliyor. İkisi de. Dolayısıyla yani fütüvvet dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın tehallakû bi ahlâkillah fetvasınca esasen bir yönüyle onunla ittisaf etmek. Keremle ittisaf etmek. Kerim olmak bir yönüyle mükrim olmak ve bunların hepsi insanlara konulmuş adlardır aynı zamanda. Kerim, Abdülkerim değil de Kerim de konulmuştur. Bazı isimler tek başına kullanılmaz, abd denir yani. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim denir. Fakat Kerim, Mükrim bunlar kullanılır. Mükrim. İffet bir yönüyle duyguda, düşüncede, hisse, tabiatta, cismaniyette esas afif olma, namuslu olma. Dinin muhtezasına göre esasen bir hayat tarzını tabiatına mal ederek öyle yaşama. Eline, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, dudağını memnu olan bütün şeylere karşı kapıları kapama, arkalarına sürgüler sürme ve bütün onlara karşı beyhude yorulma şeytana demeli. Beyhude yorulma, kapılar sürmelidir. Öyle bir iffet abidesi halinde yaşama, bu da o fütüvvetin ayrı bir derinliği ki öyle yaşamışlardı. Emanet, bu da emniyet demektir. Cenab-ı Hakk'ın mümin ismi var. Aynı zamanda bu mümin ismi müminlere de verilmiş. Zat-ı uluhiyete ait yanıyla esasen emniyet ve güveni hem insanlar için hem yeryüzünde sosyal hayat için hem kainat çapında temin etmek. Müminlere ait yanıyla da müminin yeryüzünde emniyet ve güven insanı olması manasına geliyor. Şefkat Hazreti Pir de onun üzerinde duruyor. Mesle itibariyle diyor ki acz-i mutlak, fakr-i mutlak, şevk-i mutlak, şükrü mutlak ey aziz. Sonra tefekkür ve şefkat diyor esasen. Sürekli sebep sonuç arası gelgitler yaşamak esasen bir sebebe bakma, bir sonuca bakma ve bütün bunların hepsinin Cenab-ı Hak'tan geldiğini görme. İmam Gazali Hazretleri'nin şeylerini sabah okuduk yani İhya'da gördünüz. Nasıl her şey Cenab-ı Hakk'a bağlanıyor yani ağız üzerinde duruyor, göz üzerinde duruyor, kulak üzerinde duruyor, jinekoloji üzerinde duruyor, anne karnında çocuğun der üzerinde duruyor. Bütün bunların esbaba ve tabiata verilmesi mümkün olmadığını söylüyor. Kendi çağına göre o gün değişik ilimlerin ifade ettiği şeylerin dilini kullanarak o günün insanlarına zat-ı uluhiyeti gösterme bir yönüyle onun tarafından görülüyor olma ufkuna insanları yönlendirme. Onun tarafından görülüyor olma ufkuna insanları yönlendirme. Bu çağda esasen imana yönlendirme mevzu. Çünkü imanda ciddi kırılmalar ve sarsıntılar yaşanıyor. İnandım diyen insanlar bile esas inanmış değil. Bu hemlik yaşıyor gırtlağına kadar. Haramilik yaşıyor gırtlaklarına kadar. Hayatın zevkı sefası acısından amnufisin çok ötesinde. Dünya tiranlarının çok ötesinde. Fırsat ele geçince milleti soyup soğana çevirme ve aynı zamanda kendisi firavunlar gibi, diktatörler gibi, tiranlar gibi yaşama. Ama Müslümanlığı da kimseye vermeme. Hatta siyasi İslamiyet filan, siyasal İslamiyet diyorlar. Evet, burada kesip bir şey söyleyeyim. Vallahi yalan, billahi yalan, tallahi yalan. O gelmeye kalksa, Kaf Dağı'nın arkasından çıktı, o geliyor falan dese, bugün onu sahiplenmiş gibi görünen insanlar, acaba nasıl surlar, setler oluşturmalıyız ki o bizim memleketimize gelmesin? Biz ne güzel milleti bununla kandırıyoruz, idare ediyoruz böyle. Onu vasıta birer argüman olarak kullanıyoruz. Emellerimizi onun sayesinde gerçekleştiriyoruz. Onun sayesinde zırhlı arabaların 50'siyle 100'üyle seyahatler yapıyoruz. Uçak üstüne uçaklar alıyoruz. 1000 odalı, 2000 odalı yerler yapıyoruz. Onun sayesinde öyle diyor. Dolayısıyla itibar diyoruz biz de buna. Onur diyoruz. Kocaman bir devletin önemli bir yerinde bulunan insanlar. Bu açıdan da ben yemin ediyorum alakaları yok. Zerre kadar alakaları yok. Zerre kadar alakaları olsa 100 yerde olur her zaman. Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket edilir.
Bir arpa kadar kursak, millete ait bir arpa kadar bir şeyin kursaklarına girmesine meydan vermezler. Bir arpanın hesabını verme mülazasıyla öbür tarafa gitmek istemezler. Demişler, etmişlerse şayet kapı kapı dolaşırlar, hakkın helal et derler. Evet, bunların hiçbiri yok. Hiçbiri olmadığına göre bunlara esas teşkil eden şey de hiç yok demektir. Bunlara esas blokaj teşkil eden şey yok demektir. Hazm-ı nefis derken bir insanın esas nefsiyle yüzleşmesi demek, esas kendisini yerden yere vurması demek. Yine Hazret'in ifade ettiği gibi üzerinde durdu. Hazreti Ömer Efendimiz'e müsnet bir beyanda hasibu enfuseküm kable en tuhasebu, son bazı yazılıp çizilen şeylerde ifade edildiği gibi insanın kendisiyle yüzleşmesi esas. Kendisini dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi vurması. Fazilet filan dendiği zaman da esasen Allah Allah, benim nereme yakıştırıyor bunlar bunu? Beni beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor çağın insanı. Beni beğenmiyorum. İnsanlığın iftihar tablosu, yüzü suyu hürmetine varlık yaratılmış. Fakat diyor ki ben çiğ et yiyen bir kadının çocuğuyum diyor. Kendisine böyle bir şey yaptığı zaman, kendisine ayağa kalktıkları zaman Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi kalkmayın diyor. Kendisine ayağa kalkmaya. Şimdi Firavunların haline bakın yani. Kalkmasalar, alkışlamasalar, ayakta alkışlamasalar kendisine ihanet sayıyor, sitem ediyor. Bir yönüyle başkalarını hakarette bulunarak belki de bulunduğu yeri terk edip gidiyor. Nefsini sindirememiş insanlar, nefsini konumlandırması gerekli olan yerde konumlandıramamış insanlar demektir. Ve böyleleri o kereme sahip olmayan, o iffete sahip olmayan, o emanet duygusuyla serfiraz olmayan, o şefkatle payidar olmayan, öylesine hazm-ı nefiste bulunmayan bir insan değildir esasen. Böyle insan olmayan insanda fütüvet, fetalık, hiç bulunamaz fetalık. Pek çok güzelliği özünde toplayan bir halita şeklinde vasfediliyor fütüvet. Özellikle Ashab-ı Kehf ve Hazreti Ali yiğitlik timsali olarak anlatılıyor. Öyleydi. Meydan okudular. Başa çıkamayacaklar anladıkları zaman da esasen Enbiya-i İzam'da öyle yapmış. Onların gidip bir yönüyle bulunamayacakları bir mağaraya tahassün etmeleri istirap edilecek bir şey değil bu. Seyyidina Hazreti Musa'da Firavun'dan bir yönüyle kaçtı tabirin onun vaka Kur'an kaçtı tabiri kullanıyor. Feferertu minkum lemma khiftukum kendi diyor. Feferertu minkum lemma khiftukum fevehebe li rabbi hukmen ve cealeni minel murselin diyor. Ama o kendi öyle diyebilir. Allah da onun hakkında bu tabiri kullanabilir. Ama bize gelince baş tacı edeceğimiz o insanlar hakkında o belalı, musibetli, zift bir yerden esasen fonksiyonunu, misyonunu eda edebileceği daha nezih bir yere hicret etti demek lazım. Seyyidina oradaki ferre kelimesine daha önemli bir yerde misyon eda etmek üzere hicret etti demek uygun. İnsanlığın iftihar tablosu da hicret etti. Sevr sultanlığına girdi orada. Arkadakilerine esasen böyle yapın dedi yani. Hazreti Musa öyle yaptı. Seyyidina Hazreti İsa öyle yaptı. Hazreti Yahya öyle yaptı. Ama bazıları ele geçti. Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Peygamberleri öldürüyorlardı, şehit ediyorlardı diyor. Bir şey anlatan insanları. Ve belki öldürülmeyen insanlar, onlarda o kavimler helak olduklarından dolayı Hazreti Nuh gibi, Hazreti Hud gibi, Hazreti Salih gibi, Hazreti Lut gibi işin içinden sıyrılmışlardı. Cenab-ı Hakk'ın izniyle, emriyle, siyanetiyle, inayetiyle, riayetiyle, hıfziyle, kilatiyle, hırzıyla, hısn-ı hasiniyle. İnsanlığın iftihar tablosu da öyle hicret ederken Sevir Sultanlığına oraya sığındı da demeyeceğim. Esasen girdi orayı kutsallaştırdı. Mağara onu bekliyordu. Oraya girdi, orası bir sultanlık oldu. Giyseniz, tozuna, toprağına yüzünüzü sürseniz değer. Şimdi asıl mesele Ashab-ı Kehf. Ashab-ı Kehf'te bir yönüyle o Takyanus'un şerrinden
başa çıkamıyorlardı. Her gün bir insanı çarmıha geriyordu, her gün bir insanı çarmıha geriyordu. O ayrılan insanlar oradan bir yönüyle, gidip orada tahassün eden insanlar, bunlar da saraya mensup insanlardı. Başkalarının başka isimle yad ettikleri başta Yemlika dediğimiz şey doğrudan doğruya sarayda esasen prenslerden, şehzadelerden bir tanesiydi yani. Ama bunlar iflah edilmediler. Orada bile yaşama hakkı verilmedi. Ve bir de bunlara işte bir çoban takıldı efendim. Kefeştetayuş filan diyorlar. Biz öyle diyoruz. Hamdi Yazır bazen ismini değiştiriyor. İranlılar farklı olarak sayıyorlar bunları. Çevirdikleri dizide de esasen farklı olarak yapıyorlar. Biz Yemlika, Mekselina, Meselina, Mernüş, Tebernüş, Şazenüş, Kefeştetayuş, Kıtmir diyoruz. Hepsi bundan mi ibaretti? Kur'an-ı Kerim burada 7 dedikten sonra 5 4'tür, 5.'si esasen kelpleriydi falan diyen recmen bil gayb diyor. Fakat seb'atun saminhum kelbuhum dediği yerde yani 7'dir, 8.'si köpektir burada sükût ediyor. Marazi beyanda sükût hasri ifade eder. Şimdi bu espriye bağlı olarak meseleye yaklaştığımız zaman biraz 7 olduğu doğru gibi görünüyor. Köpekle beraber doğru gibi görünüyor. Belki bunların aslı esasen önemli. Rehgüzarları, rehberleri, rehnumaları 7 taneydi. 8.'si köpekleriydi orada. Ama daha başkaları da gelip sonradan sığınmış olabilirlerdi. Çünkü alttaki ayetler de hemen orada onların adedini Allah bilir diyor yani. Bir yönüyle o bizim marazi beyanda sükût hasri ifade eder deyip meseleyi demek ki 7 idi, 8. köpekti hükmümüz onu da deliyor gibi oluyoruz. Sonraki beyan deliyor gibi oluyor. Evet. Bunlar da bir yönüyle yaşamalarını yaşatma meselesine bağlı olarak değerlendirdiklerinden dolayı eğer onun namı celini dünyaya duyurursak, duyurabilirsek yaşamaya değer. Bundan sonra gözümüzün ağrısı onu duyurmak. Onu duyurma varsa biraz daha yaşayalım. Yok onu duyurma meselesi yok. Söz konusu değilse yaşamanın da anlamı yok. Anladınız değil mi bunu? Evet. Ve nitekim bu mülahazaları bir gün onlar hayata yeniden geriye döndüklerinde bakıyorlar işte ne kadar sene sonra, 309 sene. O kadar sene sonra dirildiklerini gören insan orada o bölgenin bütün insanları torunu, torununun torunu, torunun torunu 80 yaşında geliyor oraya. O da kendi kızıyla geliyor oraya. Görüyorlar onları. Dünya kadar insan iman etmiş. Demek ki yani maksat hasıl oldu artık. Bizim yaşamamızın anlamı yok. Biz öbür tarafa göç edebiliriz esasen. Dolayısıyla bir daha gözlerini açmamak üzere yumuyor. Bu dünyaya gözlerini yumuyor. Öbür dünyaya gözlerini açıyorlar. Zaten hep gözler bir gözleriyle hep öbür tarafa bakıyorlardı. Sol gözleriyle dünyaya nimunigahta bulunuyorlardı. Ashab-ı Kehf öyleydi. Hazreti Ali yiğitlik timsali olarak anlatılıyor. Onda da şüphe yok yani. Kendi döneminde değişik batıl düşünceler, bir Harurilerin Harevra'da batıl düşünceleri, her şeyi zahire hamletmeleri, bugünkü IŞİD gibi, bu Kahram gibi, Mürabbitin gibi, daha önce de aynı türden yaşamış insanlar gibi, onlar da böyle meseleyi zahire hamlederek veya hariciler gibi çok ciddi gayelerle baş başa kalmıştı. Bir yerde Hazreti Piri Mugan Şemitaban diyor ki yani faikiyet ifade etme adına. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Osman döneminde hususiyle sadri evvelinde onun. Esasen o türlü problemlerin olmaması, onların problemleri yatırma, problemlerle başa çıkma mevzuunda bir faikiyetleri var, bir rüçhaniyetleri var. Fakat bir yönüyle de Hazreti Ali Efendimiz'e kendi dönemindeki hercü merç bir yönüyle adeta Yecüc Mecüc'ün ilk defa bir yönüyle öncü kolları ortaya çıktığı dönemde Ali gibi birisi olması lazımdı ki dayanabilsin diyor. Şimdi burada da mercuh raciye tereccüh ediyor yani. Onun döneminde, Hazreti Ebubekir döneminde irtidat hadiseleri var. Fakat Hazreti Ali Efendimiz döneminde mesele Kur'an argümandı, sünnet argümandı. Onun karşısına çıkan
günümüzde olduğu gibi Müslüman görünümündeki Taylasanlılar esasen karşısına çıkmışlardı. Ve dolayısıyla bunlara aldananlar çoktu. Fakat orada başa çıkamadılar onunla. O misyonu devam ettiriyordu. Ne var ki bu defa arkadan hançerlettiler onu yani. Mescide giderken hançerlettiler. Haşa ve kella onu fitnenin başı gibi görüyorlardı. Başa çıkamadıklarını anlayınca bu defa öyle. Hani bir arkadaşınıza ölsün diye 50 defa ölümüne büyü yaptıkları gibi. Bu neyi gösteriyor? Onların yaptıkları fitne ve fesatta yeterli bulamamanın. Hınçlarını bunu öldürelim de tamamen meseleyi kökünden kurutalım mülahazasıdır. 50 defa. Tutar tutmaz. Efendim, bu aynı zamanda bir şeyin insanlığın iftihar tablosuna yaptığı gibi. Şayet büyüyle onu devirirsek esasen dolayısıyla çözülme olur mülahazası. Bakın, karı koca, biri o, biri de onun hanımı aynı zamanda. Efendim, bu bir yönüyle yaptıkları şeyler mezalim karşısında onu yeterli bulamama. Meseleyi tepede gördükleri gibi, bu da şirk esasen. Tepesi mefesi yok. Bu daire içinde herkes düz seviyede, herkes aynı seviyede, Kur'an-ı makuliyet içinde bir araya gelmiş, bir şeyin doğruluğuna inanmış. İnsanlık kardeşliğine inanmış. Humanizmin çok ötesinde, üstünde bir şeye inanmış. Yeryüzünde onu gerçekleştirmeye matuf hareket eden, falanın filanın ölmesiyle dağılacak gibi değil. Allah'ın izniyle. Fakat onlar kendileri öyle düşündüklerinden dolayı, alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Dolayısıyla şirke girerek Allah'ın lütfunu, ihsanı şahıslara mal ediyorlar. Evet. Antiparantez, hani tek ceketim var filan deyince de kalktı birisi dedi ki ne tek ceketi varmış. Efendim, ben yalan söylememek için arandığım dönemde askerleri ziyaret ediyordum. Hayatımda bilerek yalan söylediğimi hatırlamıyorum. Yalanın yarısını bile söylediğimi. Hatta o dediğim şey bile acaba günah oldu mu endişesini taşıyorum. Şimdiye kadar birisinin zannediyorum 300 tane yalanını, 300 tane de tenakuzunu, yan çizmesini, yanar dönerliğini tespit ettiler 300 defa. Geldi, ben askeri kışladayım, böyle önümde geziyor. Bir öyle geçti, bir de böyle geçti, yüzüme baktı. Ben aranıyorum, billboardlarda resmim var, ismim de yazılı. O da asker, ben de askeri kışlada asker ziyaret ediyorum. Baktı, sen Fethullah Hocam mısın dedi. Ben şimdi dedim, değilim desem yalan olacak. Desem, bu defa da beni derdest edecekler. Vallahi dedim, insanlar birbirine çok benziyorlar. Hepsinin ağzı var, burnu var, gözü var, kulağı var. Yani bazıları da birbirine çok benzer. Yalanın mariz nev'inden bu kadarı bile beni rahatsız etmiştir. Hala sindiremiyorum içimde yani. Acaba orada başka ne diyebilirdim ben? Seyyidina Hazreti İbrahim bel fealehu kebiruhum bel feale, vakıf koyanlar da var, kebiruhum. Belki o işleri kendine kastediyor. Kebiruhum, büyükleri de işte şu falan diyor. Ama bağışlayın, lütfen bağışlayın. Enayiler zannediyorlar ki o putları kastetti. Bel fealehu kebiruhum. Bunu onların büyükleri yaptı. Onlar öyle anlasınlar. O da bel feale kebiruhum azza. Büyükleri de şu enayi, sizin gibi falan diyor. Yani onlara. Fakat mahşerde, mahkeme-i kübrada, madele-i ulada etrafında şefaat diye gidenlere o marizinden dolayı ben yapamam. Öyle bir tarizde bulundum ben. Çünkü o bir yönüyle hilaf-ı vakin urba değiştirmiş şeklidir. Biz müminiz. Meseleye böyle inanıyoruz. Ama birileri her gün birkaç tane yalan söylüyorsa alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Bu da onun fütüvveti. Fütüvvetiyle serfiraz olsun. Evet, feta, Hazreti Ali'ye feta demişler.
Hazreti Ali feta, ona canım kurban olsun. Ali yiğitlik timsali olarak anlatılıyor. Zamanın ve asrın şartlarının fütüvete kendi boyasını çalması söz konusu mudur? Ölü olması lazım da o çizgiyi, o zirveyi tutturmak zor yani. Ne Ashab-ı Kehf zirvesini tutturmak, ne Seyyidina Hazreti Musa zirvesini, ne Hazreti İsa zirvesini, ne Seyyidina Hazreti Ali zirvesini, ne Ashab-ı Kehf zirvesini tutturmak mümkün değil. Fakat hedefte o olmalı. Nübüvvet ulaşılmayan bir şeydir esasen. Fakat hedefte o olmalı. Allah'ım o kadar bu mevzuda bize de gayreti diniye ihsan eyle. Nam-ı Celili Sübhane'nin dört bir yanda bayraklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Havlayanlar arkamızdan havlayıp dursunlar. Bunları kale almayalım. İbn Hacer'in dediği gibi lev enne li kelbin reva lev remeyte lem yebqa fil ardi hacera. Eğer bilmem ne yapan şeye bir taş atsan yeryüzünde taş kalmaz. Kale almadan doğru bildiğimiz yolda dosdoğru yürüyelim. Ashab-ı Kehf'in yürüdüğü gibi, Hazreti Ali'nin yürüdüğü gibi, Hazreti Ebubekir'in yürüdüğü gibi, Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın yürüdüğü gibi yürüyelim. Günümüzde de böyle bu mesele. Ancak zamanın şartlarına göre bazıları bazı dönemde kuvvet kullanıyorlar. Ashab-ı Kehf kullanmamış gördüğünüz gibi. Ne yapmışlar? İmanın elmas kılıcını kullanmışlar. Aklın, mantığın elmas düsturlarını kullanmışlar. Çağın esas sözcüsü de diyor, Kur'an'ın elmas düsturlarını kullanmak bu çağda. Maddi kılıç kınına girmiştir. Bazı dönemlerde el alem kılıçla karşınıza çıkıyor sizin. Bu dönemde Hazreti Ali Efendimiz haricilere karşı, Harurilere karşı öyle mücadele etmiş. Hazreti Ebubekir Efendimiz ehli irtidada karşı öyle hareket etmiş. Ama günümüzde o türlü şeyler tamamen kılıfına konmuş, buzdolabına da değil. Toprağa gömülmüş, dirilmemek üzere üzerine de kocaman kayalar konmuş, Kur'an denmiş, sünnet denmiş, hal ve temsille Allah'ın anlatılması denmiş. Mesele ona bağlanmış, onun dışında başka argümanlara hiç başvurulmamış. Günümüzün bence fütüvetinin esası bu. Eğer öyle bir dönemde olsaydı, size de Mus'ab gibi, İbn-i Cahş gibi, keşke onun önünde olsaydım, kalkan gibi bulunsaydım, Kıtmir çok defa düşünmüştür yani, keşke Mus'ab'ın yanında olsaydım, onun kolu kanadı kırıldığı zaman ben bu defa kolumu kanadımı kaldırsaydım. Ama acaba onu yapabilir miydim yani? Sahabinin tabiine dediği gibi, o dönemde çokları çok güçlü şeyler karşısında inhiraf ediyordu. Halinize şükredin yani. Cenab-ı Hak günümüzde taşınmayacak şey teklif etmemiş. Teklifi mala yutak yok. İnşallah taşıyamayacağımız yükleri bize yüklemeden bu emanetini taşımaya muvaffak kılar. Biz de çağın fütüvet ruhunu böylece temsil etmiş oluruz inşallah Teala. Bu hapishanedekilerine böyle bakılabilir ama çizgi kayması yaşamıyorlarsa, evet Allah Celle Celaluhu orayı bir yönüyle Ashab-ı Kehf'in Kehf Sultanlığı şeklinde, Sevr Sultanlığı şeklinde, Hira Sultanlığı şeklinde değerlendiriyor. Bir yönüyle öyle resmediyor. İçindekiler de zilliyet planında, izafiyet planında aynı zamanda o değerleri lütfediyor. Allah latiftir, lütfeder. Biz de onu çekiyoruz her gün. 129 defa Ya Latif diye, Ya men latifu lem yezel, ültuf bina fîmâ nezel, entel kaviyyü neccina, en kahrike yevmel halel. Allahu latifun be ibadi diyoruz. Onu öyle yad ediyoruz. Eltaf-ı Sübhaniyesinin dahasını beklemeye duruyoruz. Efendim, halilim, hastayım, ihtiyarım, bi ihtiyarım, el aman güyem, af güyem, medet kâhem, zidergâhet ilahi.